Herkese merhabalar. Bu projede sizlerle şöyle uzun salaş bir hırka yaptım. Boyu tabi sizin ne kadar istiyorsanız o kadar yapacaksınız ama ben şimdi sizlere bir en boy ölçüsü vereceğim. Bakın şu omuzdan ben 94 santimlik bir boy yapmışım. Enini de vereyim. Çok rahat small eme olan bir hırka. Yani bunu her alanda, her yerde kullanabilirsiniz. Hem şık hem spor. Çok hoş oldu. Ya benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle bir de en de vereyim. Maalesef yatıramıyorum şeye. 51 santimde eni olmuş. Kollarını da uzun çalıştım. Hatta biraz fazla uzun çalışmışım. Tam ölçememişim. Ama güzel durdu. 245 metrelik bir ip kullandım. Siz de koton 245 metrelik bir ipi kullanabilirsiniz. Normalde sanıyorum 3 numara tığ kullanılıyor. Ama ben 6 numara tığla yaptım. O yüzden bu salaş görüntüyü elde ettik. 6 numarayla ördüm hırkamı ama ben size başlangıçta 3 numara tığ ve yine aynı metrajlarda açık bir iple anlatacağım. Bu şablonu size YouTube'un topluluk kısmına koyacağım. Instagram açılırsa oraya da koyacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Buradan da isterseniz fotoğrafını çekebilirsiniz. Devamlı kendini şu birinci sıradan itibaren tekrar ediyor. Bakın 7. sırada birinci sıranın tekrarı misal. Kendini tekrar ederek gidiyor. Bedenimin arkasını 8 tane şu yelpazeden oluşturdum. Şuradaki ilk başlangıcımızı 8 tane ile yaptım. 10 ve katları olacak zaten. Örnek kısmını anlattıktan sonra şablonunu kendi ipimle de yine başlangıç yapacağım. Bu sefer şablonsuz anlatacağım. Sizler hangisini tercih ediyorsanız şablonlu ya da şablonsuz ona geçerek takip edebilirsiniz. Başlangıçlara yazmış olacağım. Şimdi başlayalım hadi. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. 10 ve katları zincirimizi çekeceğiz. Artı bir tane de fazla çekeceğiz. Size açık renkte ve 3 numaralı bir tığla anlatacağım. Sonra orijinal haline devam edeceğiz. Koyu renk yeşil olduğu için belki motif anlatımında bir sıkıntı olabilir, göremeyebilirsiniz diye. Hem de küçük bir tığla nasıl bir motif çıkıyor onu da görün istedim. Burada 2 tane motifin çalışması var. Ben size şimdi 4 tane ile başlayacağım yine önleri ve kolları yaptığım gibi. Sonradan koldan beraber devam edeceğiz. Yani ben önleri 4 tane motifli, arkaları 8 tane, kolları da yine 4 motifli yaptım. 40 tane zincir artı bir tane de zincir çekip başlayalım. Bir tane de fazla çekiyorum ki ben zaten yine fazla da çekiyorum. Sonra buradan çıkartıyorum. Şimdi ne yapmışız? İlk sıramızı anlatıyorum. 2 tane sık iğne, 3 zincir, 1 2 3 dördüncüye aynı boşluğa aralarında 2 zincirle 2 tane ikili trabzan yapmışım. Sonra 3 zincirle 3 atlayıp dördüncüye yan yana 3 tane sık iğne yapmışım. Bütün sıra aynı işlemi yapacağız. Hemen şöyle yanındakinden bir tane daha 2 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 doladım. 1 2 3 dördüncüye bir tane ikili trabzan, 1 2 zincir, aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan, 1 2 3 tane zincir dolamıyorum, 1 2 3 dördüncüye sık iğne, yanındakine sık iğne, 3 tane sık iğne, yani yanındakine sık iğne.
1 2 3 zincir, 1 2 3, dördüncüye bir tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan, bir tane V yaptım. 1 2 3, dolamadım. 1 2 3, dördüncüye sık iğne, yanındakine 3 tane sık iğne. 1 2 3, 1 2 3, dördüncüye bir tane V. Yani şu V'lerden 4 tane yapacağım şimdi burada. Üç zincir, dördüncüye 3 tane yan yana sık iğne. Bir, iki, üç, 1 2 3, dördüncüye ikili trabzan, aynı boşluğa aralarında 2 zincirle bir tane daha ikili trabzan, bir V yaptım. 1 2 3, 1 2 3, dördüncüye bir tane, yanındakine bir tane daha. Bir tane fazla zincir çekmişim. Aynı başlangıçtaki gibi başa ve sona 2 tane sık iğne ile bitirdim. Aralarında 1 2 3 4 tane V'mi yaptım. Şimdi bir üst sıra çıkıyoruz. İkinci sıramızda bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir, hemen aynı boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincirle V'mizin ortasına 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Ne yapıyorum? 1 2 3 4 zincir doladım ve V'min tam ortasına 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Beş tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 zincirle buradaki üçlü sık iğnemin tam ortasına bir tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 ve tam ortasına bir tane sık iğne. Yine 4 zincirle yukarı buradaki grubumun içine 5 tane ikili trabzan. Bu sıramız da bu şekilde tamamlanacak. Bir, iki, üç, dört. Tam ortasına bir tane sık iğne. 5 tane V'min içine 5 tane ikili trabzan. Bakın şöyle görünüyor şu anda. Şimdi yine 4 zincirimle tam ortasına, buradaki grubumun tam ortasına bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan V'min içine. Bir, iki, üç, dört. En baştakine bir tane sık iğne yaparak bu sıramı da tamamladım. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda 1 2 3 4 tane ile yukarı çıkıp 1 2 3 dönerek bütün beşli trabzanlarımın üzerine 5 tane sık iğne yapacağım. Başlıyorum. 1 2 3 4 ve 1 2 3 dönüş içinde 3 tane yaptım. Dolamadım ve bütün ikili trabzanlarımın üzerine 5 tane sık iğne yapıyorum.
Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekerek altta yaptığımız gruba atlıyoruz ve direkt buradaki grubuma 5 tane gene sık iğne yapacağım. Bu sıramız da bu şekilde olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Bu alttaki sık iğnemi atlıyorum. Direkt karşısına 5 tane sık iğne yapıyorum. İkili trabzanlarımın üstüne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7 ve buraya geçtim. 5 tane 4 5. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Şurada bakın ikili değil üçlü trabzan yapmışım. Ama çift dolamadan yapacağım. 3'te çıkacağım. 4 zincirle yukarı çıktım ve baştakine 1 2 3'te çıkarak aynı buradaki yer gibi bir kutu hazırladım. Yani burada 7 ile çıkmıştım. Burada 4 ile zincirimi devam ettirip 3'te çıkarak aynı simetrisini elde ediyorum. Şimdi 4. sıramıza geldik. 4. sıramızda 3 zincirle yukarı çıkıp aynı boşluğa bir tane ikili trabzan, 3 tane zincirle devam ediyorum. 5 tane sık iğne yaptığım yeri 3'e düşürüyorum. Şimdi devam edelim. 1 2 3 ile yukarı çıktım. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yaptım. 1 2 3 ve şu yanlardakilerini bırakarak ortadakilerine şunları bırakıyorum. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Küçültüyorum yani. 1 2 3 ve şimdi 7 tane olan boşluğumuzun tam ortasına bir tane V yapacağız. Doladım. Tam ortasına zincire yapıyorum. Bir tane aralarında 2 zincirli V yapıyorum. Yani bunları başlatmış oluyorum burada. 1 2 3 zincir ve bunu 3'e düşürüyorum. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Doladım. Tam ortasına zincirden giriş yaptım. Bir tane V yaptım. Arasında 2 zincirli. Buradaki grubumu 3'e düşürdüm. Doladım. Tam ortasına bir V yaptım. Üçe düşürüyorum sık iğnelerime. 2 baştakini bırakarak 1 2 3 en baştaki yerimize 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 5. sırama geldim. 5. sıramda da 3 tane ile yukarı çıkıp yanındakine 2 tane ikili trabzan yaparak burayı da 3'e çıkartacağım. 3 ile yukarı çıktım. Yanındakine 2 tane ikili trabzan yaparak 3 yaptım. Şimdi 1 2 3 4 tane zincirle 3'e düşürdüğüm grubumu teke düşürüyorum. Bir tane sık iğne yaptım. 4 tane zincirle yukarı çıktım ve V'min içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum.
Şu an buradayım bakın. Yine 4 tane ile bir tane sık iğne, 4 tane ile 3 tane ikili trabzan yapacağım. Tam ortasına bir tane sık iğne. 1 2 3 4 zincir ve hemen içine 5 tane ikili trabzan. Şu anda böyle görünüyor. Bir, iki, üç, dört. 3 tane olan sık iğnemi teke düşürüyorum. Tam ortasına bir tane sık iğne. 4 zincir ve 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4, tam ortasına bir tane. 1 2 3 4. Buradaki ikili trabzanın ilkine 2 tane, sonuncusuna da bir tane yaparak 3'e çıkartıyorum. 6. sıramızda bütün buradaki 3 ikili trabzanın üzerine birer tane sık iğne yapıyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirle beşli grubumun üzerine 5 tane sık iğne yapacağım. 1 ile yukarı çıktım. Hemen aynı göze bir tane sık iğne, yanındakine 2 ve 3. 1 2 3 4 5 6 7 zincirle sık iğnemi gördüğüm, biliyorsunuz sık iğneye düştüğümüz zaman burayı zincirle atlıyoruz. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7. Sık iğnemi atladım. 5 tane. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7. Beş, 6, 7. Son grubuma da 3 tane yaparak bu sıramı da tamamlıyorum. 7. sıraya geçiyoruz. 7. sıra esasında bizim 1. sıramızın tekrarı. Bakın 7. sırada 2 tane sık iğne, 1 tane ve 3 tane sık iğne, bir tane ve aynı 1. sıramızın tekrarı. Yani 7. sırayla beraber esasında tekrar etmeye başlıyoruz. Şimdi 7. sırada ne yapacağız? 2 tane sık iğne ile başlıyoruz. Bir tane zincirle yukarı çıktım. Hemen ilkine bir tane, yanındakine de bir tane yaptım ve 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Tam ortasına V'mi yapıyorum. Bir, iki, üç. Burada 5 yaptığım sık iğnemi 3'e düşürüyorum. Bir, iki, üç. Doladım. Tam ortasına bir tane V yapıyorum. Aynı boşluğa bir tane daha. Buradaki 5'imi 3'e düşürüyorum. Bir, iki, üç. Doladım. V yapıyorum.
5 olan sık iğnelerimi 3'e düşürüyorum. Doladım. Ve sondaki 2 tanesine sık iğne yaparak bu sıramı da bitiriyorum. Sekizinci sıramızda bizim ikinci sıramız olacak ve artık kendini tekrar ederek dilediğimiz uzunluğa gelene kadar büyüteceğiz hırkamızı. Ön kısmına 40 zincirle başlamıştım kendi ipimde ve 6 numara tığ kullandım. Burada da size aynı örneğin gene aynı hemen hemen kalınlıkta bir iple 3 numara tığla yapılışını da hem anlatmış hem de şöyle görseli göstermek istedim size. Bakın o da böyle oluyor. Her ikisine de buhar tutulacak. Bu da esasında gayet hoş oldu. Ama benim gördüğüm modelde böyle büyük dilimler vardı. O yüzden ben bu şekilde yaptım. Hem de o salaş görüntüyü elde etmek için. Şimdi yine ben buna 40 zincirle başlıyorum. Size kısa bir hatırlatma yapıyorum. Sonrasında birleştirmelerde tekrardan görüşeceğiz. Şimdi 40 zincir çekiyorum. Fazla çekiyorum bir tane de. Ve geliyorum. Zincirlerimi çektim. Şimdi size şablon olmadan anlatacağım. Şablonsuz takip etmek isteyenler buradan da devam edebilir. Şimdi 2 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Doladım. 1, 2, 3, dördüncüye bir tane V yapıyorum. Aynı boşluğa aralarında 2 zincirle ikili trabzan. Bir, iki, üç zincir. 1, 2, 1, 2, 3. Dördüncüye yan yana 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir doladım. 1, 2, 3. Dördüncüye bir tane ikili trabzan. 2 zincir aynı boşluğa bir tane daha. Buna V diyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 3 zincir aralarında 1, 2, 3 tane boşluk, dördüncüye yan yana 3 tane sık iğne, 3 zincir, 3 boşluk, dördüncüye bir tane V. Sonda tekrardan görüşelim. 1, 2, 3, 4 tane V'mi yaptım. 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3, dördüncüye yan yana 2 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Döndüm. Hemen ilk göze bir tane sık iğnemi yaptım. Ve 4 tane zincir çekerek buradaki boşluğumun içine 5 tane ikili trabzan yapacağım. Doladım. Bunun içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, 4 tane zincir. Buradaki 3 tane olan sık iğnemin tam ortasına bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir doladım. Bu grubumun içine 5 tane
ikili trabzan yaptım. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. 4 zincirle 3 tane olan sık iğnemin ortasına bir tane yapıyorum sık iğne. 4 zincir 5 tane ikili trabzanımı boşluğuma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıramın sonuna geldim. 4 zincir çektim. En baştaki sık iğnemin üstüne en sondaki bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bundan sonraki sıra 3. sıramızda ne yapıyoruz? 1 2 3 4 ile yukarı çıktım. 3 tane daha zincir çekerek buradaki ikili trabzanlarımın üzerine sık iğne yapacağım. Yani toplam 7 tane zincir çekmiş oldum. 1 2 3 4 5 1 gene 7 tane zincir. Altta yaptığım sık iğnemi atlıyorum. Teke düşürdüğüm sık iğnemi yine buranın üzerine 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. 7 zincirle 5 tane trabzanımın üzerine sık iğne, 7 zincirle atlıyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Alttaki sık iğneyi atlayarak. Şimdi yine sıra sonunda görüşelim. Sıra sonunda 4 ile yukarı çıktım ve buradaki sık iğnemin üstüne 3'te çıkarak 4 tane zincirle yukarı çıktım. Sıra sonundaki sık iğneme 3'te çıkarak kapattım. Bu sırada ne yapıyoruz? 4. sıramızda 1 2 3 ile yukarı çıktım. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yaparak burayı 2'ye çıkardım. 1 2 3 zincir çektim. 5 olan sık iğnemi başta ve sonunda birer tane bırakarak 3'e düşürdüm. Bir, iki, üç zincir doladım ve buradaki 7 zincirli boşluğumuza zincirin üzerine bir tane V yaptım. Yeni yelpaze görüntüsünü elde etmek için V'mi başlattım burada. 1 2 3 ve buraya 1 2 3 tane yapıyorum başta ve sonda bırakarak. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. 1 2 3 tane zincirle doluyorum. Tam ortasına bir tane V yapıyorum. Bir tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa bir tane daha. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonunda tekrardan görüşelim. Sıramın sonuna geldim. 3 tane zincir çektim. Baştaki en sondaki buraya yaptığım zincirimin tam ortasına bir tane ikili trabzan, aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yaparak burayı da 2'ye çıkardım. 5. sıramızda 3 ile yukarı çıktım. Bir tane buraya ikili trabzan 3 zincirle, yanındakine de 2 tane yaparak burayı 3'e çıkardım. Şimdi 4 zincirle yukarı çıktım ve tam ortadaki sık iğneme bir tane sık iğne yaparak burayı kapatmış oldum. Tekliğe düşürdüm. 3 4 zincirle boşluğumun içine ve V'min içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde devam edecek.
4 zincir, tam ortasına, üçlünün ortasına bir tane sık iğne ve burayı kapatmış olduk. 1 2 3 4 doladık. Buradaki beşli grubumuzu çalışıyoruz V'mizin içine. Bu sıramızda bu şekilde devam ettirelim. Şöyle de göstereyim gene. 4 ile teke düşürüyoruz sık iğnemizi. V'mizin içine 5 tane trabzan yapıyoruz. Sıranın sonunda görüşürüz. Sıramızın sonuna geldik ve buraya baştakine 2 tane, bundaki ikili trabzanıma da bir tane yaparak burayı da 3'e çıkardım. Buraya 2 tane, buraya bir tane yaparak 3'e çıkardım. Şimdi yeniden bir tane zincir çekiyorum. 6. sıraya geçtim. Bir tane zincirle hemen ilk göze bir tane sık iğne. İkincisine de, yani buradaki üçlü trabzanlarıma 3 tane sık iğne yaptım. Burayı kapattık biliyorsunuz. Buraları kapattığımız zaman 7 ile 2 3 4 5 6 7 ile buradaki beşli grubumuza sık iğne yapıyoruz. 5 tane. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Direkt alttaki sık iğnelerimizi kapattık zaten. Atlıyoruz ve buraya sık iğne. Bu sıramızda bu şekilde tamamlanacak. Sıra sonunda tekrardan görüşelim. Sıramın sonuna geldim. 7 zincirle buradaki 3 tane olan ikili trabzanımın üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu sıramı da bitirdim. Şimdi 7. sırama geldim. 7. sırada bir tane zincirle yukarı çıktım. Hemen dibine bir tane sık iğne. Yanındakine de bir tane sık iğne. Bu üçlüyü ikiye düşürdüm. Ve 3 tane zincirle yukarı çıktım. Buraya bir tane V yapıyorum. Bir, iki, üç zincir. Buradaki beşli olan sık iğnemi başlardakilerini bırakarak 3'e düşürüyorum. Üç tane zincir. Buraya bir tane V yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde olacak. Şöyle gösteriyorum. Bunu 3'e düşürdük. Buraya V yaptık. Yani esasında ilk sıramızı tekrar ediyoruz gördüğünüz gibi. Bir tane V, bir tane V. 3 tane sık iğne, 3 tane sık iğne şeklinde birinci sıramıza esasında tekrara başlamış olduk. Şimdi sıra sonunda tekrardan sonuna geldik. Buradakini atlıyorum. Buradaki sık iğnemi sondaki 2 tanesine sık iğne yaparak bu sıramı da tamamlıyorum. Şimdi 8. sıraya geldik. 8. sırada esasında başlangıcımızdaki bundan sonraki ikinci sıra. 8. sırama geldim. Bir zincirle yukarı çıkıp hemen ilk göze bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 ile yukarı 4 tane zincirle yukarı çıkıp V'min içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bundan sonra artık hep tekrarlarımız başladı. Geçen sıra ilk sırayla zaten başlangıcını yaptık. Şimdi bundan sonra artık hep tekrarlar. Yani şu an ikinci sırayı yapıyorum. Burada yine 4 zincirle bir tane sık iğne yapacağım. Burayı kapatacağım. 4 zincirle 5'e tamamlayacağım. 4 zincirle burayı teke düşürüp kapatacağım. Ve sonra üzerine 7 zincirle sık iğnelerini trabzanların üzerine yaparak 7 zincirle
atlayacağım, yine aynısını yapacağım. Kendini tekrar etmeye başladı zaten geçtiğimiz sıradan itibaren. Ben şimdi bu şekilde devam ediyorum. Birleştirmelerde, omuz birleştirmelerinde ve dikişlerde tekrardan görüşelim. Hırkamın arka, 2 ön ve kolları bitti. Arkamı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şuradaki yelpazeden yaparak tamamladım. Önleri 4'er tane, kolları da 4'er tane yaptım. En başta zaten enini boyunu veriyorum olacağım size. Uzun olduğu için şu anda tam gösteremiyorum. Bitişleri her zaman şuradaki 7'li kısımlarla yaptım. Yani o şekilde bitirdim. Dikerken rahat olsun diye. Şimdi omuzları diktikten sonra kolları o şekilde dikiyorum. Bakın bitişleri her zaman bu şekilde 7'li olan kısımla yapıyorum. 7 zincirli olan kısımla. Şimdi ben bunları omuzların tamamını dikeceğim. Her iki omuzda. Sonra diktikten sonra yatırarak kolları yerleştireceğim. Öyle dikeceğim. Diktikten sonra şu 2 tane kolu omuzları diktikten sonra kollarımı bakın onlar da 7'li bu şekilde ortalıyorum ve öyle dikiyorum. Omuzları diktim. Omuzları diktikten sonra da yatırarak şöyle bir göstereyim ve kolu yine bitiş yerinden tam ortalayacağım ve dikeceğim. Şöyle göstereyim istedim size. Geniş bir alanda yapmam gerekiyor. O yüzden gösteriyorum ama. Bakın tam ortalıyorum. 1 2 1 2 buraya. Ortasından şimdi dikeceğim. Sonra diktikten sonra katlayıp kenarlarını dikerek hazır hale getireceğim. Hem omuzları hem de kolları bedenle birleştirdim. Şimdi tüm bedeni ve kolları dikmeden önce bir buhar tutacağım. Sonra dikeceğim. Şu anda bakın böyle görünüyor. Ben kolları biraz uzun yapmışım bu arada. Ama öyle bırakacağım. Güzel görünüyor. Şimdi bu şu kenarlarından ve bedenin de şu iki kenarından dikmeden önce bir buhar tutacağım. Sonra artık son halini paylaşacağım sizle. Hırkamız bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Fotoğraflarını hem başına hem sonuna koyacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.